Merhaba örgü severler. Bugünkü videomda sizlere kız bebekler için yuvarlak yakalı, ropadan başlamalı güzel bir hırka çalışması anlatacağım. Hırkamda başlangıç aşamasında haroşa, daha sonrasında düz ilmeklerle devam edeceğiz. Ropadan sonra ilk önce kollarımızı, daha sonra beden kısmımızı öreceğiz. Kol uç kısımlarında pile, şöyle şu şekilde yaprak da diyebiliriz. Yaprak çalışmalarımız olacak. Ayrıca bedenimizin de dip kısmını da yine yaprak çalışmasını aynı şekilde hırkamızda çalışacağım. Hırkamız için kullandığım ip Nako Elite 50-90 kodlu 250 metre ölçüsünde ip kullandım. Lila rengini tercih ettim. Sizler kız bebekleriniz için istediğiniz renkleri tercih edebilirsiniz. Nako Elite, Alize Baby Best, Kartopu Baby One bu gibi iplerle örebilirsiniz. Tabi ipin kalınlığı ve inceliği ölçüyü küçültüp ve büyütecektir. Şiş numarası olarak da 4 numara kullandım. Yine elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre şiş numaranızı küçültebilir ya da büyütebilirsiniz. Toplamda 2 adet ip kullandım. Ölçüm 6-9 aylık. Genişlik olarak şu genişlik olarak 26 santim. Boy en baştan pile kısmının bitimine kadar toplamda 33 santim. Kolda yine başlangıç kısmından şu uç kısmına kadar toplamda 30 santim. 4 adet ince düğme kullandım. Sizler tabii ki farklı düğmeler kullanabilirsiniz. Şöyle aşağıya doğru inen bir düz çizgimizde, güzel bir çizgimizde oluştu. Şöyle çok güzel bir hırkamız. Şimdi örmeye başlayalım hazırsanız. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınızla da desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi hırkamızın yapımına geçelim. Örgümüze ilmeklerimizi şişimize atarak başladım. Ve toplamda 77 ilmeğimizi 3,5 numaralı şişimize attıktan sonra haroşa örmeye devam ettim. 4 diş haroşamı ördüm ve ön yüze geldim. Şu her iki kenarda da şöyle düz ilmekler elde ettim. Bu ilmeklerimi de şu şekilde yapıyorum. Örgümüzün ters tarafında son 2 ilmeğimizi ve başlangıç aşamasında da 2 ilmeğimizi örmeden alıyorum. Ön yüze geldiğimde bu almadığım 2 ilmeğimi örerek devam ediyorum. Şimdi göstereceğim, hem uygulamaları olarak da daha iyi anlayabileceksiniz. Şimdi 4 diş haroşamı ördüm. Kenarda, her iki kenarda 7 ilmek patımızı yapacağız. Ve 4 numaralı şişimize geçeceğiz. Şişimi aldım. Şu son 2 ilmeğimi örmeden almıştım. Şöyle göstereyim. Şimdi 2 ilmeğimi örerek alacağım. Şöyle 7 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmeğimi patımız olarak, haroşa olarak ördüm. Daha sonra bir dolama yapacağız. Bir gizli artırma. Şu şekilde biraz sıkıca yapalım. Sonrasında 3 ilmek öreceğiz. 1, 2, 3. Bir dolama yapacağız. 3 ilmek öreceğiz. 1, 2, 3. Bir dola. 1, 2, 3. Bir dola. 1, 2, 3. Bir dola. 1, 2, 3. Sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar aynı sıranın içerisinde 3 ör 1 dola şeklinde yapıyoruz. Dolamamızda gizli arttırma şeklinde
yapıyoruz. Yani 3 ördük, bir gizli arttırma yaptık. 3 ördük, 1, 2, 3. Bir gizli arttırma yaptık. Bu şekilde 7 ilmek kalana kadar devam edelim. Sonda 7 ilmeğimiz kaldı. 7 ilmekten önce bir arttırma, bir gizli arttırma daha yapıyorum. Şimdi burada ilk düğme iliğimizi de açacağız. 2 ilmek örüyorum. Daha sonra 2 ilmeği birden kesiyoruz. Şöyle. Sonrasında bir dolama yapıyorum ve 3 ilmeğimizi örüyorum. 1, sondaki 2 ilmeğimizi de örerek alıyorum. Böylelikle sıramı bitirmiş oluyorum, arttırma sıramı. Arka tarafta ilmeklerimizin tamamı haroşa olarak devam etmekte. İlk 2 ilmeğimi örgünün ters tarafında olduğum için örmeden alıyorum. Şu şekilde 1, 2. Diğer şişimi alıyorum. Herhangi bir örmüyoruz. İpimiz kendi tarafımızda ve diğer tarafa geçiriyoruz. İlmeğimizi örüyoruz. Bir ilmek daha. Sonrasında dolama yaptığımız düğme iliğimiz için örüyoruz. Ve bundan sonra yine ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Dolama yaptığımız ilmeği de gizli arttırma yaptık. Onu da haroşa olarak örüyoruz. Ve sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Haroşa ilmeklerle robamızı ilerleteceğiz. Aynı sıranın içerisinde ilmek artışlarımızı yaptık. 3 ör, 1 gizli arttırma şeklinde. Gizli arttırmamızı da yine biraz sıkıcı attıktan sonra arka tarafta bu şekilde ördüm. Herhangi bir delik oluşmaması için sıkıcı atarsanız daha güzel, muntazam bir görüntü sağlarsınız. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ettikten sonra toplamda 2, 4, 5 diş haroşamız oldu. 4 diş haroşa sırası daha öreceğiz. 9 diş haroşa sırasını tamamlayacağız. Herhangi bir o arada işlem yapmayacağız. 4 diş haroşa sırası öreceğiz. Sonrasında ikinci arttırma sıramıza geleceğiz. 9 diş haroşa sırası toplamda en başlangıçtan itibaren örmüş oldum. Ve şişimizde şu an toplamda 99 ilmeğimiz var. Arka tarafta son 2 ilmeğimizi örmeden almıştım. Şimdi ön tarafa başlangıç aşamasında yine ilmeklerimizi örerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimizi yine patımız için ördüm. Daha sonra yine bir gizli arttırma yapıyorum. 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. Bir gizli arttırma. 1, 2, 3. 3 haroşa ilmeğimiz. Bir gizli arttırmamız. 1, 2, 3. Bir gizli arttırma. 1, 2, 3. 3 ilmek haroşa, bir gizli arttırma şeklinde ilerliyor sıramız. Aynı sıranın içerisinde bu şekilde tek sırada arttırmalarımızı yapıyoruz. 1, 2, 3. Tekrar gizli arttırmamız. 1, 2, 3. Sonda sıranın sonunda yine 7 ilmeğimiz kaldı. Bir ilmek gizli artırmamı yapıyorum. Daha sonra 7 ilmeğimi örüyorum. Altı, 7.
Son 2 ilmeğimi de önden, ön yüzden örerek aldım. Arka tarafa geliyorum. İpimi kendi tarafıma alıyorum. Şöyle şu şekilde ara kısmından sanki ters örer gibi ilmeklerimi, 2 ilmeğimi şöyle alıyorum şişime. Şöyle göstereyim. Şöyle şişime aldım şu şekilde. Daha sonra ipimi diğer tarafa alıyorum. Haroşa öreceğim. Biraz sıkılaştırıyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa ilmek olarak öreceğiz sıra sonuna kadar. Şöyle artırdığımız ilmek de dahil bütün ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. Şöyle sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar örelim. Tekrar başlangıç aşamasını yine sizlere göstereyim. Örmeye, haroşa örmeye devam ediyoruz. Son 7 ilmeğe kadar geldim. 7 ilmeğimi de yine haroşa olarak örüyorum. Son 2 ilmeğimi ters yönde olduğum için ipimi kendi tarafıma alıyorum ve şişime, soldaki ilmeklerimi şişime bu şekilde takıyorum. Daha sonra örgümüzün arka tarafını çeviriyoruz. Arka tarafında herhangi bir işlem yapmadan ilmeklerimizi örüyoruz. Bir miktar bu şekilde herhangi bir işlem yapmadan diğer bir arttırma yerine kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örmeye devam edeceğiz. Ve robamızı yuvarlak bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Yani yuvarlak bir roba elde edeceğiz. Bu şekilde ilerletelim. Haroşa ilmeklerimizi bir miktar örelim. İlmeklerimizi örmeye devam ettik haroşa olarak ve başlangıçtan itibaren 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 diş haroşamız oldu. 9. diş haroşa sıramızda arttırmamızı yapmıştık. Arka tarafta da ilmeklerimizi örmüştük. Daha sonrasında 3 diş haroşa sırası daha örüp 13 haroşa sırası elde ettik. Ve toplamda ilmek sayımız 128 ilmek oldu. Şimdi bu sırada da tek sırada yine arttırmalarımızı yapacağız. Arkada 2 ilmeği örmeden almıştım. Şimdi burada kenardaki 2 ilmeğimizi örüyoruz ve daha sonra haroşa ilmeklerimizi örüyoruz ve 7 ilmeğimizi örüyoruz pat olarak. 2, 4, 6, 7. Sonrasında bir ilmek gizli artırma yapıyoruz. Sıkıca 3 ilmek örüyoruz. 1, 2, 3. Tekrar bir gizli artırma yapıyoruz. 1, 2, 3. Bir gizli artırma daha yapıyoruz. 1, 2, 3. 3 ilmek haroşa örüyoruz. Tekrar bir gizli artırma yapıyoruz. 3 adet haroşa ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar bir gizli artırma yapıyoruz. Ve 3 adet haroşa ilmeğimizi örüyoruz. Bir gizli artırma. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerletiyoruz. Sonda 7 ilmeğimiz kaldığında yine 2, 4, 6, 7 ilmeğimiz kaldığında yine bir gizli arttırma yapıyoruz. 7 ilmeğimizi örüp sıramızı tamamlıyoruz. Arka tarafta da ilmeklerimizi yine gizli arttırmalarımızı haroşa ilmeklerle örüyoruz.
Sonrasında belli bir miktar daha ördükten sonra yine bir arttırma, aynı sırada arttırma sırasıyla geliyoruz. 13. haroşayı ördükten sonra arttırmamızı yapmıştık. Sonrasında ilmek sayımız 167 ilmek oldu. Ve şimdi toplamda en baştan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 diş haroşamız oldu. 13 diş haroşadan sonra arttırmamızı yapmıştık. Yine belli bir miktar ördük. Şimdi 17 diş haroşa sırasındayız. Yani 17 diş haroşa sırası ördük. Yine bir arttırma yapacağız. Bu da bizim robamızda son arttırmamız olacak. Şimdi yine 2 ilmeğimizi örmeden almıştık. Öndeki 2 ilmeğimizi düz bir şekilde örüyoruz. Daha sonra 5 ilmek daha örüyoruz ve patımız olan 7 ilmeğimizi tamamlıyoruz. 2, 4, 6, 7. Sonrasında bir ilmek gizli arttırma yapıyoruz yine. 3 ilmek örüyoruz. Bir gizli arttırma yapıyoruz. 3 ilmek örüyoruz. Bir gizli artırma yapıyoruz. 3 ilmek ör, bir gizli artırma. Yine aynı şekilde 7 ilmek kalana kadar yapıyoruz. 7 ilmek kalınca da son arttırmamızı yapıyoruz. Ve sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Arka tarafta ilmeklerimizi yine diğer sıralarda olduğu gibi örüyoruz. Sonrasında herhangi bir işlem yapmadan toplam haroşa sıramızı 21'e tamamlıyoruz. Yani robamızda toplamda başlangıçtan itibaren 21 diş haroşa sırası elde etmiş oluyoruz. Sonrasında kol, beden ayrımlarımızı yaparak ilerleyeceğiz. Ayrıca ilk düğmeliğimizi açmıştık. Şöyle ikinci düğmeliğimizi de 2, 4, 6, 8, 10, 12 diş haroşa sırası sonrasında tekrar açtık. İliklerimizin arasında 12 diş haroşa sırası var. İkinci iliğimi de açmış oldum. Şimdi devam edelim. 21 dişe tamamlayalım ve robamızı bitirmiş olalım. 21 haroşa sırasıyla beraber arttırmalarımızı yaptık ve robamızı tamamladık. Robamızda şu an toplamda 219 ilmeğimiz var 21 haroşa sırasından sonra. Şimdi ilmeklerimizi kolumuzu, önümüzü, kolumuzu ve arkamızı olmak üzere ayraçlarla ayırdım. Ön tarafa 33 ilmek koydum. Şöyle iki ayraç arasında bir ilmeğim var. Bunlar da bizim arttırma ilmeklerimiz olacak. Yani bir ilmeğin sağından ve solundan arttırma işlemi yapacağız. Daha sonra kol bölümüne geldim. Kol bölümünde de 45 ilmek ayırdım. Yine bir ilmek de her iki taraftan sağından ve solundan arttırma yapacağım ilmeği ayraçlarla ayırdım. Arka için 59. Yine bir ilmek daha ayırdım. Kol için 45. Bir ilmek daha ayırdım. Ve 33 ilmek de ön için ayırdım. Bundan sonra her iki tarafta ilk 7 ilmek ve son 7 ilmek haroşa örülecek. Diğer ilmekler önden düz, arkadan ters şekilde örülecek. Şimdi örmeye başlayalım. İlk 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyoruz. Başlangıçta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daha sonraki ilmeklerimi ilk ayracımızın olduğu yere kadar düz bir şekilde örüyoruz. Ayraçların ortasında kalan bir ilmeğin sağından ve solundan arttırmalarımızı yapacağız.
Şöyle ilkini böyle kesmeden videomu göstereyim. Düz bir şekilde örüyoruz. Ayracımın olduğu yere kadar geldim. Ayracımı alıyorum şöyle. Şu alttaki şu ilmeği şöyle alıyoruz. Pardon, şöyle. Şu alttaki ilmeğimizi alıyoruz. Şöyle ara kısımdan takalım bir daha. Ara kısımdan şöyle genişletelim. Ayraç beni biraz zorladı. Şöyle düz bir şekilde örelim. Tekrar düz ilmeğimizi alıyoruz. Ayracımızı yine bu tarafa alıyoruz. Daha sonra yine şu kısımdan, şu alt kısımdan şöyle alıyoruz şişimize. Biraz gevşetiyoruz. Ara kısımdan ilmeğimizi arttırıyoruz. Ve tekrar koldaki 45 ilmeğimi örüyorum ve şu ilk ayracımın olduğu yere kadar düz bir şekilde geliyorum. Ayracımın olduğu yere geldim. Yine şu dip kısımdan ilmeğimizi alıyoruz. İlmeğimizi biraz gevşetip düz bir şekilde örüyoruz. Bir ilmek artış yapmış oluyoruz. Ayracımızı alıyoruz. Bir düz ilmek örüyoruz. Ayracımızı alıyoruz. Yine şu alt kısımdan bir ilmek artış yapıyoruz. Şöyle yukarıya doğru ilmeğimizi alıp biraz gevşetip ara kısmından düz bir şekilde örüyoruz. Şimdi arkadaki ilmeklerimizi örüp yine ayracın olduğu noktaya kadar geliyorum. Yine geldim ayracımın olduğu yere, ilmeklerimi örüp şu kısımdan yine ilmeğimi alıyorum. Yine ara kısmından şöyle girerek örüyorum. Daha sonra ayracımı alıyorum. Bir ilmek düzümü örüyorum. Ayracımı alıyorum. Yine alt kısımdan bir ilmeği yukarıya alıp şöyle artış yapıyorum. Bu şekilde yine ilmeklerimi ilerletiyorum ve devam ediyorum. Burada da aynı işlemi yapıyoruz ve sıra sonuna kadar örüyoruz. Son 7 ilmeğimizde haroşa örüyoruz. Örgümüzün arka tarafına geldiğimizde ilk 7 ilmek ve son 7 ilmeğimizi haroşa, diğer ilmeklerimizi ters örgü olarak örüyoruz. Örgümüzü tekrar ön yüzüne geliyoruz. Ön yüzünde de şu an yaptığımız işlemin aynısını tekrarlıyoruz. Arka yüzünde yine ilk 7 ilmek ve son 7 ilmeği haroşa örerek, ortadaki ilmekleri ters örerek bu işlemi 2 kez tekrar etmiş oluyoruz. Sonrasında kol çalışmamız için geliyoruz. 2 kez arttırmamızı yaptıktan sonra yine şu ayracımın olduğu yere geldim. İlk ayracım bir düz ilmek, sonra bir ayraç. O yere geldim. Şimdi burada 35 ilmeğim arttırmadan sonra ön tarafa kaldı. İlk 7 ilmeğimi yine haroşa olarak ördüm. Burada bir düz ilmeğin hem sağından hem solundan arttırma yapmıştık. O ilmeğimizi kola katarak öreceğiz. Şimdi kolumuzu örüp daha sonra bedenimizi örmeye başlayacağız. Hırkamızın kolu için ilk düz ilmeğimizi buradaki
bu ilmeğin hem sağından hem solundan arttırma yapmıştık. Kolumuza katıyoruz. Buradaki ayracımı şu diğer tarafa alayım. Hem sayımı belirlemek için, kolu rahatça örebilmek için. Daha sonra kolumuz için gerekli olan ilmeklerimizi örüyoruz. Roba ayrımlarımızı yaparken kolumuza 45 ilmek katmıştık. 2 kez arttırmadan sonra ilmeklerimiz 49 ilmek oldu ve yandaki birer düz ilmeğimizi de aldıktan sonra ilmek sayımız 51'e ulaştı. Şimdi diğer ayracın olduğu noktaya kadar gideceğim. Daha sonra oradaki bir düz ilmeği de yine kolumdaki ilmeklere katacağım. Daha sonra sadece kolumu örerek ilerleyeceğiz. Kollarımızdaki ilmeklerimizi örüp tamamladıktan sonra da beden kısmımızı örüp tamamlayacağız. İlmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Burada ayracımın olduğu yere kadar geldim. Buradaki bir düz ilmeğimi de şöyle ayracımı alayım. Buradaki bir düz ilmeğimi de yine kolumuza katıyoruz. Ve toplamda ilmeğimiz 51 oldu. Geri dönüyoruz. 51 ilmeğimizi önden düz, arkadan ters olacak şekilde örüyoruz. Yine diğer ayracımızın olduğu yere kadar gelip tekrar ön yüze dönüyoruz. Belli bir miktar ördükten sonra bir 10 sıra kadar örelim. Daha sonra hem sağdan hem soldan kesim çalışması yapacağız. İlmeklerimizi, kolumuzu biraz kesip daraltacağız. ...51 ilmeğimizi 10 sıra örüp şimdi bir kesim çalışması yapalım. İlk ilmeğimizi örmeden alıyorum. Şöyle. Daha sonra 2 ilmeğimi bir örerek kesiyorum. İlmeklerimi son 3 ilmeğe kalana kadar örüyorum. Yine orada da bir kesim çalışması yapıyoruz. Böylelikle hem sağda hem solda birer adet kesim çalışması yapmış oluyoruz. Üç ilmeğimiz kaldı ve 2 ilmeğimizi bir kesip yine son ilmeğimizi de örüp tamamladık. Böylelikle kolumuzdaki ilmekleri hem sağdan hem soldan eksiltmiş olduk. Bir 10 sıra daha öreceğiz. Yine bir eksiltme çalışması yapacağız. İlmeklerimizi 51'den 47'ye indirmiş olacağız. Ve toplamda düz örgümüz kolumuzdan itibaren kolumuzu ayırdıktan sonra toplamda 38 sıra olacak şekilde öreceğiz. Sonra modelimizi kurmaya başlayacağız. 38 sıramı ördükten sonra şimdi ön yüzde kolumuzda 5 ilmek aynı sırada eksilteceğiz. Bir ilmek örüyorum. Daha sonra 2 ilmeğimi birden kesiyorum. Ve birinciyi kesmiş oluyorum. Belli aralıklarla örerek böyle yine tekrar bir ikinciyi keselim. Bu şekilde aynı sırada 5 kez kesim çalışması yapmış oluyoruz. Aralara düz ilmeklerimizi örüyoruz. Kesim çalışmamızı yapıyoruz. Tekrar örüyoruz. Yine düz bir şekilde kesim çalışmamızı
yapıyoruz. Tekrar örüyoruz. Son 3 ilmek kala yine bir kesim daha yapıp toplamda kesimlerimizi 5'e tamamlamış oluyoruz. Şişimizde 42 ilmek kalmış oldu. Dönüyoruz sıramızın arka yüzünü, örgümüzün. Şöyle arka tarafta ilmeklerimizin tamamını düz bir şekilde örüyoruz. Bir diş haroşa elde etmiş oluyoruz. Yapraklarımızı yapmadan önce bir diş haroşa sırası elde ediyoruz. Bir diş haroşa sıramızı elde ettik. Şimdi yapraklarımızın yapımına geldik. Yapraklarımızı bir ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Daha sonra bir ilmek tersimizi örüyoruz. Sonrasında ipimizi diğer tarafa alıyoruz. 2 düz. Bir dola, bir düz. Bir dola, 2 düz. 3 ters. 1, 2, 3. İpimizi diğer tarafa alıyoruz. 2 düz. Bir dola, bir düz. Bir dola, 2 düz. 3 ters. 1, 2, 3. Tekrar ipimizi diğer tarafa atıyoruz. 2 düz. Bir dola, bir dola, bir düz, bir dola, 2 düz. Sonra 3 ters. 1, 2, 3. 2 düz. Bir dola, bir düz, bir dola, 2 düz. 3 ters. 1, 2, 3. 2 düz. Bir dola, bir düz, bir dola, 2 düz ve 3 tersle sıramızı tamamlıyoruz. Yapraklarımızın ilk kurulumunu bu şekilde yapmış olduk. Arka tarafa geliyoruz. Arka tarafta ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde öreceğiz. 3 düz, 7 ters. 1, 2, doladığımız ilmeği de ters örüyoruz. 3, 4, doladığımız ilmek ters. 5, 6, 7. 3 düz. 1, 2, 3. 7 ters. Doladığımız ilmekleri de ters şekilde örerek sıra sonuna kadar 3 düz 7 ters şekilde örüyoruz. Arkadaki ilmeklerimizi örüp tekrar ön yüze geldik. Ön yüzde kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Yanındaki ilmeğimizi de ters örüyoruz. Daha sonra 1, 2, 3 düz örüyoruz. Buradaki bir ilmeğin hem sağından hem solundan artışımızı yapacağız. Bir doluyoruz, bir düz örüyoruz. Bir doluyoruz. 1, 2, 3 düzümüzü örüyoruz. Daha sonra 3 tersimizi örüyoruz. 1, 2, 3. Sonrasında 1, 2, 3 düzümüzü örüyoruz. Bir ilmek arttırıyoruz. Bir ilmek düz. Bir dola. 1, 2, 3 ilmek düz. 3 ilmek ters. 1, 2, 3. 3 ilmek düz. 1,
2, 3. Bir dola, bir düz, bir dola, 1, 2, 3. 3 ters, 1, 2, 3. 3 düz, 1, 2, 3. Bir dola, bir düz, bir dola, 1, 2, 3. 3 ters, 1, 2, 3. 3 düz, 1, 2, 3. Bir dola, bir düz, bir dola, 3 düz ve 3 tersle sıramızı bitiriyoruz. Arka tarafa geliyorum. Arka tarafta da ilmeklerimi gördüğüm şekilde örüyorum. 3 düz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ters. 3 düz, 9 ters olacak şekilde doladığım ilmekleri de ters şekilde örerek sıramı tamamlıyorum. İlmeklerimi gördüğüm şekilde örüyorum. Ters gördüğüm ilmeği ters, düz gördüğüm ilmeği düz şekilde örüyorum. Bu şekilde bir ilmek olan ilmeğimiz sabit olan ilmeğin hem sağından hem solundan artışlarımızı yapıyoruz. Şu ilmeğimizi 4 kez toplamda bu artışımızı yaptıktan sonra modelimize yine devam edeceğiz. 4 kez yapraklarımızdaki artış çalışmalarını yaptıktan sonra şimdi hem yapraklarımızda artış çalışmalarımızı devam ettireceğiz hem de bir yandan kesim işlemimizi yapraklarımızın hem başında hem sonunda yapacağız. İlk 2 ilmeğimi ters örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Daha sonra yaprağımızın ilk başlangıç ilmekleri, buradaki ilmeklerimiz, şöyle ilmeklerimin yerini değiştiriyorum. Bu ilmeğimi de buraya. Daha sonra 2 ilmeğimi birden kesiyorum. Şöyle 2 ilmeğimi bir kesiyorum. Sonrasında yine örüyorum ilmeklerimi. Yine arttırma noktasında geldiğimizde ilmeğimizi arttırıyoruz. Bir ilmek örüyoruz, bir doluyoruz. Daha sonra yine sonda 2 ilmek kalana kadar yaprağımızda örüyoruz. Son 2 ilmeğimizi de yine alıyoruz. Şu ara noktadan ve kesiyoruz. Şöyle şu şekilde. Daha sonra 3 ilmek tersimizi örüyoruz. 1, 2, 3. Sonra yaprağımızın ilk 2 ilmeğine geldik. Şöyle yerlerini değiştiriyoruz. Şöyle. Biraz burada. Şöyle yapalım. Yerlerini değiştirip ara noktadan girişimizi yaparak şöyle kesiyoruz. Sonrasında ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Bir ilmek ör. Bir ilmek dola. Yaprağın son 2 ilmeğine kadar ilmeklerimi düz örüyorum. Yine şu ara noktadan şöyle giriş yaparak ilmeklerimi kesiyorum. Tekrar 3 tersimi örüyorum. İlmeklerimin yerini değiştiriyorum. Şöyle şu şekilde ilmeklerimizin yerini değiştirelim.
Şöyle yine 2 ilmeğimi bir kesiyorum. Düz ilmeklerimi örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek doluyorum. Son 2 ilmek yapraktaki son 2 ilmeğe kadar örüyorum. 2 ilmeğimi bir kesiyorum. Tekrar 3 tersimi örüyorum. 1 2 3 tersimi örüyorum. Yine yapraktaki ilk ilk 2 ilmeğimin olduğu yere geldim. Yani yönlerini değiştiriyorum. Şöyle şu şekilde yönlerini değiştiriyoruz. Daha sonra 2 ilmeğimi bir kesiyorum. Sonrasında yine ortadaki bir ilmeğe kadar örüyorum, bir doluyorum, bir örüyorum, bir doluyorum. Tekrar son 2 ilmeğimiz kaldı ve 2 ilmeğimizi de ara noktasından kesiyoruz. Son kez göstereyim. Bu işlemimizi 3 kez tekrarlayacağız. Yine ilk 2 ilmeğimin olduğu yere geldim. İlmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Şöyle ara noktasından kesiyorum 2 ilmeğimi birden. Daha sonra ortadaki bir düz ilmeğin olduğu yere geliyorum. Bir ilmek dona, bir düz, bir ilmek dola. Yine son 2 ilmeğe kadar örüyorum. Yaprağın son 2 ilmeğini de kesip 3 tersimizi de örüp sıramı tamamlıyorum. Arkada da ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Toplamda bu işlemimizi 7 kere tamamlayacağız. Daha sonrasında ilmeklerimizi hepsini keseceğiz ve kolumuzu tamamlamış olacağız. 4 sıra arttırma sırasından sonra 3 sırada hem arttırma hem eksiltme yaparak ilmeklerimizi aynı sayıda bıraktık. Ve gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 yaprağımız oluştu kolumuz için. Şimdi ilmeklerimizi yönüne göre tek seferde kapatıyoruz. Böylelikle ilk kolumuzu tamamlamış oluyoruz. Kenardaki ilmeğimizi alıyoruz. İkinci ilmeğimizi de ters örüyoruz. Daha sonra örerek kesim tekniğiyle beraber arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Şöyle. Sonrasında düz olarak örüyoruz. Düz gördüğümüz ilmeği düz, ters gördüğümüz ilmeği ters olarak örerek kesim tekniğiyle beraber kolumuzdaki tüm ilmeklerimizi tek seferde kapatıyoruz. Yapraklarımızda toplamda 7 ajur elde etmiş olduk. Bu şekilde sıra ile ilmeklerimizi örüp kapattıktan sonra diğer kolumuza başlayacağız. Kolumuzu tamamladık. Gördüğünüz gibi yönüne göre ilmeklerimizin tamamını kestik ve biraz uzunca bıraktık. Daha sonra dikiş çalışmasını yapmak üzere. Sonrasında geliyoruz. Şimdi arka tarafımızı öreceğiz. Sonrasında yine kol için 51 ilmeğimizi örmeye başlayacağız. İpimizi alıyoruz. Şöyle örmeye devam ediyoruz. Düz bir şekilde örüyoruz. Kolumuz için ayraç takmıştık. O bölüme kadar örelim.
Ayracımızın olduğu noktaya geldim. Burada bir düz ilmeğimiz vardı. O ilmeğimizi şimdi kola katarak örmeye devam ediyoruz ve 51 ilmeğimizi örerek kolumuza düz ilmeklerle başlıyoruz. Tekrar diğer ayracığın olduğu noktaya kadar örüyoruz. Oradaki bir düz ilmeğimizi de yine kolumuza katıyoruz. 51 ilmeğimizi önden düz, arkadan ters olacak şekilde örmeye devam ediyoruz. Diğer kolumuz gibi. Daha sonra 2 kez kesim çalışması yapıyoruz. Diğer kolumuzda da aynı şekilde yapmıştık. Şöyle. 2 kez kesim çalışması yaptıktan sonra kolumuzdaki ilmeklerimizi 4 ilmek eksiltmiştik. Daha sonra 38 sıramızı tamamladıktan sonra aynı sırada 5 ilmek eksiltip arka taraftan bir sıra düz örüp bir diş haroşa sırası elde ediyoruz ve yaprak modellerimizi aynı diğer tarafta olduğu gibi, burada olduğu gibi diğer kol içinde uyguluyoruz. Daha sonra 7 kez ajur çalışmasını yaptıktan sonra koldaki ilmeklerimizi tek seferde kapatıp beden kısmımız için çalışmamıza devam ediyoruz. Diğer kolumuzu da tamamladık. Gördüğünüz gibi hem düz ilmeklerimizi ve yaprak kısımlarımızı yaptıktan sonra tamamladık. Ve şimdi ön kısmımıza yine geldik. İpimizi bağlıyoruz. Şu şekilde düz örgü olarak örmeye devam ediyoruz. Öndeki 7 ilmek patımızı haroşa olarak örüyoruz. Diğer ilmeklerimizi önden düz, arkadan ters olarak örüp tamamlıyoruz. Sıramızı tamamlayalım. Daha sonra arkayı da yine şuraya kadar ipimizi örmeye başladığımız kol altının olduğu yere kadar gelelim ve kol altındaki birleşim kısmının da nasıl olduğunu sizlere göstereyim. Ters yönden ilk 7 ilmeğimizi haroşa, diğer ilmeklerimizi ters örerek kol altına kadar geldim. Kol altındaki birleşimimizi şöyle örerek direkt yapıyoruz. Herhangi bir arada arttırma ya da eksiltme yapmadan örerek devam ediyoruz. Diğer taraftaki kol altımızı da aynı şekilde yapmış olacağız. Arka taraftaki ilmeklerimi örüp kol altına kadar gelelim. Kol altına kadar geldim. Kol altında da yine öndeki ilmeklerimizi örmeye ters bir şekilde devam ediyoruz. Son 7 ilmek kala ilmeklerimizi haroşa örgü olarak tamamlayacağız. Böylelikle kol altı birleşimimizin her iki tarafta da yapmış olduk. Bu şekilde her iki taraftaki 7 ilmeklerimizi haroşa, diğer ilmeklerimizi önden düz, arkadan ters olacak şekilde beden kısmımızda sadece örmeye devam edeceğiz. Ve düğme iliklerimizi de belli aralıklarla 12 diş haroşa arayla açmaya devam edeceğiz. Böylelikle bedenimizi ilerleteceğiz. Daha sonrasında yine kolda yaptığımız gibi yaprak modelini de aynı beden kısmının dip kısmına koyacağız. Bu şekilde şöyle son halini de sizlere göstereyim. Şu şekilde robamız ve kollarımız oluşmuş oldu. Bedenimizi örmeye devam edelim.
Beden kısmımızı ilerlettik ve 4 düğme iliği açtık. 4. düğme iliğinden sonra 10 diş haroşa sırası ördük ve örgümüzün arka tarafına geldik. Arka tarafında ilmeklerimizi, modelimizi, kolumuzdaki şu modelin aynısını yine bedenimizin dip tarafına da uygulayacağız. Örgümüze, yani şuradaki modelimize başlamadan önce bir diş haroşa sırası örmüştük. Burada da aynı işlemi yapıyoruz. Örgümüzün ters tarafındayız. 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi son 2 ilmek kalana kadar haroşa örüyorum ve bir diş haroşa sırası böylelikle elde etmiş oluyorum. Sondaki 2 ilmeğimi de örmeden alıyorum. Daha sonra aynı kolda olduğu gibi model çalışmamızı yapıyoruz. Ve 7 sıra ajur yağ çalışmamızı yaptıktan sonra aynı koldaki kesim yöntemiyle beraber tüm ilmeklerimizi tek seferde kapatıyoruz. Şöyle bir diş haroşa sırası örelim. Sonrasında modelimizi kurup tamamlayalım. Böylelikle hırkamızın beden çalışmasını da tamamlamış oluyoruz. Sonrasında düğme dikimi ve koldaki dikiş çalışmasıyla beraber devam edelim. Şu kenardaki modelimizi yaparken şu kenardaki hattımızı, şu patımızı son bitimine kadar devam ettireceğiz. Hırkamın pile kısmını tamamladım. Aynı kolda olduğu gibi aynı yöntemle örüp tamamladım. Gayet şık ve güzel oldu. Yine haroşamızdaki şu patımızı da aşağıya doğru yürüttük ve ilmeklerimizi tek seferde kapattık. Aynı koldaki gibi. Daha sonra bir kolumu diktim ve 4 adet ince düğmemi de diktim. Ve aşağıya doğru bu kadar bir pay bıraktım. Tam böyle aşağıya doğru sıfıra sıfır olsun istemedim. Bu şekilde tercih ettim. Şimdi diğer kolun dikişini gösterelim ve hırkamızı tamamlamış olalım. Diğer kolumuz için uzunca bir ip bırakmıştım daha öncesinde ama şimdi de takabilirsiniz sonrasında da. Şimdi karşılıklı olarak ben dikiyorum. Sizler nasıl şekilde biliyorsanız o şekilde dikiş çalışmasını yapabilirsiniz. İlk ilmekle beraber şu şekilde karşılıklı olarak birleştiriyorum. Aynı yere bir kere daha iğnemizi geçirip tekrar yapıyoruz. Böylece sabitlemiş oluyoruz. Sonra sırayla buradaki parçadan bir diğer parçadan şöyle kenardaki yerden alıyorum, çekiyorum. Yine karşıki tarafa geçiyorum. Oradan da aynı şekilde en kenardaki bölümden alıyorum, çekiyorum. Yine bu tarafa geçiyorum. Sırayla bir taraftan bir diğer taraftan olacak şekilde dikiş çalışmamızı da tamamlamış oluyoruz. Şöyle birleştirdik mi gayet düzgün bir görüntü oluşuyor. Sizler istediğiniz şekilde dikiş çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Şöyle yukarıya doğru dikişimizi ilerletiyoruz. Yukarı doğru düz örgüyü de yapıp kol altına gelip tamamlıyorum ve sonrasında hırkamın son haliyle geliyorum. Diğer kolumunda dikişini tamamladıktan sonra hırkamın son haliyle geldim ve gayet güzel şık bir hırka oldu. Sadece haroşa düz ilmeklerden ve ajur ilmeklerimizle yaptığımız pileli kısımdan oluşmakta. Kız bebeklerimiz için güzel bir hırka çalışması oldu. Beğendiyseniz
beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.